Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim güzel bir peynir. Ben evde kendimce yapıyorum. Kesilen sütlerimi yapıyorum. Bazen hususi bu iş için süt alıyorum. Gayet lezzetli ve güzel oluyor. Lor peynir gibi bir yapımı var ama tadı lor peyniriyle alakasız bir şekilde çok lezzetli. Böyle sütünüz de yağlıysa tam yağlı güzel bir peynir oluyor. Çökeleği andıran bir tadı var. Çökelek seviyorsanız bu peyniri kesinlikle çok seveceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla vakit kaybı yaşatmak istemediğim için böyle tenceremle birlikte ocağın başında bugün karşıladım sizlere. Şimdi ben 5 litre çiğ inek sütünü tencereye aldım. İnce bir süzgeçten süzerek tencereye aldım ve ocağı da yakıp kaynamasını bekliyorum. Süt iyice köpürmeye başladı. Kaynamaya yüz tuttu. Kullandığınız süt eğer yağı alınmamış tam yağlı doğal bir sütse böyle kaynamadan önce bol bol köpürür ve bu köpürmeyle de taşma yapar. O sebepten bu noktada biraz dikkatli olmak lazım. Bakın köpüğü görüyorsunuz, yükselmeye başladı. Evet, şu an sütüm kaynıyor. Ocağı hemen en kısık ateşe aldım. Şöyle karıştırarak da taşmasını engelliyorum. Bir havalandırıyorum. Şöyle kısık ateşte hızlı hızlı karıştırıp havalandırarak tamamen taşmasının bir önüne geçtim önce. Bir dakika kadar da ortalama kaynatmış oldum. Şimdi içerisine şöyle çay bardağının yarısının yarısı kadar sirke var elimde. Tam 4 yemek kaşığı dolusu. Onu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum yine. Sirke kolay bir şekilde kesilmesini sağlıyor. Hem de sirkenin biliyorsunuz temizleyici özelliği var. Bana daha güvenli geliyor bu şekilde peyniri yemek. O nedenle sirkeyle yapıyorum ve lezzetinde, kıvamında da çok etkisi oluyor. Bu sirke sayesinde lor peynirden ayrılan güzel böyle hoş bir yapısı oluyor. Sirkeyle bir 30-40 saniye kaynattım. Şöyle bir karıştırdım iyice. Şimdi içerisine bir çay bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Ev yapımı kendi yaptığım yoğurdu kullanıyorum. Onu da şöyle iyice karıştırıyorum. Güzel bir şekilde. Daha sonra içerisine tuzunu ilave ediyorum. Tuzsuz bir peynir istiyorsanız hiç eklemeyin ya da çok az miktar ekleyin. Ben şöyle normal tuzlu bir peynir yapacağım için 2 yemek kaşığı bu şekildeyken ekliyorum. Tuzu da iyice bir karıştırıyorum. Ocak hala açık, kısık ayarda. Şimdi güzelce sütümün kesilip peynirimin oluşmasını bekleyeceğim. Böyle karıştıra karıştıra kaynatacağım. Bu işlem ortalama 6-7 dakika sürüyor. Hem bu sırada da sütümüz güzelce temizlenmiş oluyor. Bu şekilde kaynattığınız 5 dakikanın sonunda diyelim ki süt yeterince kesilmedi. Hala böyle süt görüntüsü duruyor. Duru suya çıkmadı. Biraz sonra kesildiğinde o duru suyu da göreceksiniz. O zaman içerisine biraz daha sirke ilavesi yapabilirsiniz. Şu an tam 5 dakikadır süt kaynıyor. Görüyorsunuz. Kesilmeye de başladı. Ama yeterince kesilmediğini düşünüyorum. Çünkü tam yağlı bir süt olduğu için daha fazla peynir elde etmek istiyorum. Tamamen yüzüne suyun çıkmasını istiyorum. Size bahsettiğim konu benim de bu sütte başıma geldi. Bazı süt hemen kesiliyor. Bazısı böyle direniyor. Bu direnen bir süt olarak videoda tesadüf eseri karşımıza çıktı. İyi ki de çıktı. Böylece size bunu da göstermiş olayım. Şöyle yarım çay bardağının yarısı kadar daha sirke ilavesi yapıyorum hemen. Hiç endişelenmeyin, sirkenin kokusu tadı kesinlikle gelmiyor. Tekrar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu inatçı sütümüzü güzelce keserek hani böyle çökelekten hallice ama lor peynirinden de çok daha lezzetli bir hale getireceğiz. Bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Bakın iyice tamamen artık suya çıkmaya başladı. Şimdi artık karıştırmayı biraz azaltacağım. Kendi haline kaynasın birkaç dakika daha. Süt kaynadıktan sonra ortalama 10 dakikadır ocakta. Bakın iyice kesildi. Görüyorsunuz peynirler oluşup üste çıkmaya başladı. Bazen alırız, sütü ocağa koyarız hemen kesilir. Bu durumda da böyle kaynatıp hemen içine yine aynı malzemeleri atıp yine belli bir süre kaynatıp peynire çevirebilirsiniz. Sakın kesildi diye atmayın o sütü. Bakın suyu durulaştı iyice. Şimdi tam 10 dakikası bitti. Kaynama işlemi tam 10 dakikayı doldurdu. Ben artık ocağı kapatıyorum. Peyniri tenceresinde bu şekilde biraz soğumaya bırakacağım. İlk sıcağını kaybedecek. Yani tamamen oda sıcaklığına yaklaşacak. Daha sonra işlemlere devam edeceğiz. Hazır olan peyniri yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Şöyle bayağı bir sıcağı çıktı artık. Şimdi başka bir tencerenin içine süzgeç koydum.
Peynirimi güzelce süzüyorum. Peynirimi süzdüm. Bakın altta kalan su bu. Bunu tekrar ocağa koyup birazcık yoğurt ve sirkeyle yeniden kestirebilirsiniz. Ama çok az bir şey daha peynir elde edersiniz. Yani çok fazla da uğraşmaya değmez bu konuda. Ben onun yerine bunu soğutacağım. Kavanozlara böleceğim. Ve çorba yapımında, hamur işi yapımında, bu aralar evimizde çok fazla ekmek yapıyoruz. Ekmek yapımında kullanabileceğimiz lezzetli, besleyici bir su oldu. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Hatta soğuttuktan sonra ayranlarınıza dahi katabilirsiniz. O nedenle bu suyu lütfen atmayalım. Bunu kenarda soğutup kavanozlara böleceğim. Süzgeci aldım. Peynirin üzerinden de şöyle bir tutam yine tuz serpiyorum. Fazla suyun nemini hem çekmeye yardımcı olacak hem de eksik olan o suda bıraktığı fazla tuzu yeniden kazanmış olacak. Böyle yapmadığımızda çok fazla tuzsuz, lezzetsiz oluyor. O nedenle böyle bir parça üstünden de tuz atmanızı tavsiye ederim. Şöyle attığımız tuzu da güzelce karıştıralım. Hem de peynirimizi dağıtalım. Ben böyle çökelek gibi olmasını seviyorum. Dağınık olmasını. O yüzden böyle yapıyorum ama isterseniz bunu bir torba içinde, bez torba içinde kalıba da basabilirsiniz. Üstüne bir ağırlık koyarak bütün hale de getirebilirsiniz. Dilim dilim kesip o şekilde de yenir. Şöyle bir karıştırdım. Ve şimdi bu şekilde hem iyice bir soğuması için hem de suyunu tamamen kaybetmesi için bekleteceğim. 5-10 dakikada bir de gelip yine böyle karıştırarak alt üst edeceğim. Arasındaki fazla sular da süssün. Suyunu ne kadar çok kaybederse o kadar uzun süre dayanıyor. Peynir suyunu iyice süzdü. Ara ara karıştırarak süzgeçte bekletiyorum. Şöyle cam bir kaseye bunu güzelce koyalım. Bu şekilde iyice soğuduktan sonra da ağzını sıkıca kapatıp buzdolabınıza kaldırın. Ortalama 7 ila 10 gün arasında tadı, görüntüsü bozulmadan muhafaza edip yiyebilirsiniz. Peynir altı suyu kavanozlara doldurdum. İyice soğuduktan sonra da ağızlarını kapatıp buzdolabına alacağım. Bunları da 10 gün boyunca gayet rahat bir şekilde saklayıp hava almadığı sürece kullanabilirsiniz. Bakın bu yeni yapmış olduğumuz peynir. İlk görüntüsü şu an nemli. Dolapta bir gece durduğunda biraz daha kendini çekiyor. Ve bekledikçe de kendini çekip tamamen çökelek kıvamına geliyor. Şu benim 6 gün önce yapmış olduğum peynir. Yarın bir hafta olacak. Onu da bu şekilde böyle saklama kabına almıştım. Bu da son kalan kısmı. Görüyorsunuz 6 günde hafif bir sararma, renk değiştirme var ama tadında, kokusunda herhangi bir bozulma yok. Sadece nemini her geçen gün biraz daha çektiği için kurumaya başlıyor. Ve inanın bekledikçe de daha lezzetleniyor. Yani son 1-2 gün yediğinizde tadı damağınızda kalacak. Yeniden yapmak isteyeceksiniz. Kaba aldıktan sonra da darasını çıkarak tarttım. Tam 730 gram da peynir elde etmiş oldum. Geçen haftaki 5 kilo sütümden 700 gram elde etmiştim. Bu haftaki 730 gram. Sütün yağlılık oranına göre bu durum değişir. Kullandığınız süt ne kadar yağlı, ne kadar kaliteli ise alacağınız peynir miktarı da o kadar yükselir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepimize hayırlı, huzurlu, bol bereketli sofralar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiler.